Christian ulama, the ulama of the Christian church, what do they think? Do they agree with you? That was my question to him. Söz konusu kişiye yine sordum. Daha önce kitaplarla dediğiniz gibi, yani bahsettiğim gibi yazdı zaten Peygamberimiz ilgili. Özellikle de sordum diyor ekranda. Hz. Muhammed size göre Peygamber midir? Evet dedi diyor. Kesinlikle ve çok doğal bir şekilde söyledi diyor. Ama ikinci sorum daha enteresan ve bunu hazırlıklı sormadım. İçinden geldiği gibi sordum. Spontaneously asked the question. Sizin gibi teologlar, din adamları ya da işte Hristiyanlığın bilinen insanlar, en öndeki insanlar da aynı şeye inanıyor mu? Veyahut da ne düşünüyorlar senin hakkında? Görüşün. Evet. So I asked him my follow-up question. Do your colleagues think Muhammad is a prophet of God? He said, oh yes. Pardon? They said yes. He said yes. He said virtually all of them accept that Muhammad is a prophet of God. We're talking about the Christian philosophers and theologians in the West, because he operates at the highest levels, not just lowly people like me, but top level people. He said yes, and I thought, really? So I tried to suppress my astonishment. O soruyu sorunca dedi ki diyor, tabii ki kesinlikle onlar da inanıyor. Aynı benim dediğim gibi Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna ve çok şaşırdım diyor. O şaşırma refleksini de diyor bastırmaya çalıştım diyor. Tabii bunlar diyor Batı'nın çok bilinen ünlü isimler, yani sıradan insanlar değil, çok bilinen isimler olduğu için beni şaşırttı. Ve Muhammed'e inanıyorlar yani bunlar. Yeah. So you could see this video, you could check it for yourself, and there are subtitles in many languages. The question is, why did he say that? I mean, this was a surprise to me, even though I knew his views about Islam. Why do his colleagues think this? And I think the reason must be that these are very highly educated people. They're not fundamentalists. They know, they know about Moses. They know about Abraham. They know about Jesus and the prophets. And when someone else comes along who looks like one of them, talks like one of them, behaves like one of them, it's a no-brainer, as we say in English. Of course he's a prophet of God, Muhammad, because he is recognizably a prophet after the biblical prophets. And these scholars, as I say, are highly educated people, and they're not idiots. They can tell, but they know. Bahsettiği, işte Turan Bey'in de söylediği o Hristiyanlığın önde gelen isimleri de aslında hepsi Hz. İbrahim, Hz. İsa'yı, Hz. Musa'yı hepsini biliyorlar. Tabii Hz. Muhammed'i de biliyorlar ve kabul ediyorlar. But what I didn't understand, you said when they get together with their colleagues, how they promote this idea. Well, I think that they, as I say, because they have looked at the major world religions academically and objectively, as far as they can, they have realized the obvious truth, as obvious to Muslims. Yani o insanlar objektif olarak, yani ön yargısız bu verilere baktıkları zaman Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğu inkar edilemeyecek derecede inandıkları için aynı şeyi paylaşıyorlar. Now, there are still problems though. Why does Keith Ward not become a Muslim, for example? Ama diyor mesela bu Keith Ward bahsettiği kişi neden Müslüman olmadı? Hala bir problem olarak duruyor inandığı halde. And I asked him this question. I said, soruyu sordum diye. Why did you not say your shahada? And I'm not going to try and give you his answer now because I don't really understand his answer. It was something to do with, and the Quran talks about this, about the tradition of his fathers, the way he'd been brought up, his own background, his culture. Yeah, you follow your it's something to do with that. It wasn't a clear-cut theological reason. Yani soruyu sordum neden Müslüman olmadı diye ama yani bir cevap verdi ama cevabı da anlamadım diyor. Ki Kur'an'da da buna benzer. Yani Peygamberimize diyorlar ya bu benim etkilemişler şimdi. Yani biz atalarımızın dinini bırakıp seferini diyorlar ya Peygamberimize. O minvalde buna benzer bir şeyler söyledi ama diyor çok anlamadım diyor. So I personally was not very satisfied with that answer, but it's not my job to be satisfied with him or not. I'm there to ask some questions and to help us understand why some of the West's most senior Christian theologians, basically, there's been a conflict, a tension between the Christian world, Christendom, historically for 1,400 years,
and the Muslim world. And it looks like the Christian world, in its scholars, have conceded the point. They've said, okay, you were right, but they're not converting. Verdiği cevap tatmin etmemekle birlikte, yani tatmin etmemekle yani anlattığı şey ama bu çok da benim problemim değil. Yani onun üzerine fazla gitmedim. Yani sıkıştırmamış daha doğrusu. Ama sonuç itibariyle Hristiyanlığın önde gelen isimlerinin de galiba olayı anladılar. Olayı kafalarında çözdüler. Hz. Muhammed'in Peygamberimizin Allah'ın peygamberi olduğunu ama bir şekilde İslam'a dönmediler ve bu konflikt dediğim çatışma alanı 1400'de devam ediyor zaten. So at the end of the day, I don't have any more answers than that, but it is remarkable. That interview was remarkable. You can watch it on YouTube, and it was a real eye-opener for me. Yani bu röportaj izlemeye değer, çok önemli ve diğer röportajlardan ayrışan, size de tavsiye ediyorum mutlaka izleyin diye unutamayacağım bir program. I'll give one more example from another interview. I don't want to overburden you, but and again, this is a man called Dale Martin. Dale Martin is professor at Yale University in the United States. He's a New Testament scholar. He is one of the world's most distinguished scholars, and I did 6 interviews with him on the channel. And he is a believing Trinitarian Christian. But that's not what's remarkable about him. But I'll let you. Dale Martin. Dale Martin. D-A-L-E. Martin. Yale Üniversitesi'nin profesörü. Bu da diğerleri gibi bahsettiğim gibi önemli bir bilim adamı. Dinler konusunda New Testament üzerinde. Yes. Hristiyanlık üzerinde son derece bilinen ve derinleme çalışmalar yapmış bir bilim adamı. And he's been teaching at Yale for about 30 years. 30 yıldır Yale Üniversitesi'nde hocam. And he's a nice guy. And I asked him, would you like to come on? And he said yes. And I thought, great, And we had a great time. And then I invited him again and again. Every time I invited him, he came back. And you can see all the interviews on Blogging Theology, obviously. But what's remarkable about him is not the fact that he's a Yale professor, or that's remarkable enough. Çok iyi bir insan diyor. 6 tane var. Yeah, I think about that. 5, 6, 7. Ya 5-6 defa davet ettim. Her defasında da geldi, itiraz etmedi diyor. Ve bu beni çok mutlu etti. Böyle meşhur birisinin, önemli birisinin kabul etmesi. Is what he told me. Now, I confess I knew what he believed already because I'd read his books. It wasn't a surprise to me, but it is a surprise to the general public who don't know these things. This is why I'm quite keen to share this information with Muslims and non-Muslims to help people understand what scholars are saying about Christianity. Their own scholars, their own believing scholars. What are they saying about the Bible, Jesus, the Gospels, etc.? That is news to 99% of people. Sorry. Ben Dave Martin'in görüşlerini zaten biliyorum, kitaplarını okudum. Ama onun gibi inananların da ne düşündüğünü bilmediği için daha çok benim ilgimi çeken konuydu. O yüzden onu programlarını çıkarmayı düşündüm. This is where it gets a bit academic and not too complicated. I mean, I'm sure you're all very academic and qualified, but Dale Martin, as an historian, that's what he is professionally, he's a historian. He has concluded that Jesus of Nazareth, Isa, the historical Jesus, did not think that he was God, for example. Okay. Yes. Yes. Sorry. Hazreti İsa'nın, şimdi onlar Tanrı olduğuna inanıyor ya. Tanrı, ya. He's a historian of. Tarihçi. Dale Martin is a historian as a professor of early Christianity, the Bible, early Christian church. İlk dönem Hristiyanlığı hakkında bilgi sahibi. Kiliseler, İncil'ler üzerine ilk dönem. Hristiyanlığın ilk dönemiyle ilgili. Yani Dale Martin Hristiyanlığın gerçek anladı herkes zaten bu arada. İlk dönemleri konusunda tarihçi diyelim, dinler tarihi diyelim. Yani dinler tarihi. Uzmanı. And he has concluded, and I want to stress that his conclusions are not unusual, they're very common. He has concluded as an historian that the evidence suggests that Jesus did not
claim to be or think he was God at all. Yaptığı tarihi araştırmalar sonucu vardığı sonuç Hz. İsa kendisinin yani tarihi verilerle söylüyor Allah olmadığı ile ilgili yani böyle bir deklarasyonu ya da düşüncesinin olmadığı sonucuna varmış. Now remember, Dale Martin is also a Christian who believes in the Trinity. I kid you not. He believes Jesus is God. That's a contradiction. Tell me about it. No, yes. We'll come to. I'm just telling you what the issues are, and then we'll have to ask: how can you, Dale Martin, believe X and non-X? It's the principle of non-contradiction in logic. You can't believe in P and non-P. And so we'll come to that in a second. But before we get there, I just want to show you what he states and what he believes. Yeah? Tarihi veriler dediğim gibi ama kendisi de aynı zamanda Hristiyan ve Hristiyanlıkta da Hz. İsa'nın Allah olduğu ilgili durumu biliyorsunuz. Ve bu çatışma işte. Teslis inancı. Evet. Fakat teslisi yani o İsa'nın Tanrı olmadığını söylüyor yaptığı araştırmalar sonucu ilk dönemlerde. Peki hem teslisi bir Hristiyan teslise inanmalı. Tanrı değilse o zaman bir tezat var diyor. Yani. Okay. If I get too technical here, shut me up because I don't know if this is appropriate. But I want to give you an example that Dale Martin gives from the Bible, which demonstrates that Jesus did not think he was God. Yeah. As you wish, we can. No, I don't want to. Okay. There is a passage in the Gospel of Mark, chapter 10, where a man comes to Jesus and says... It's in the Bible. Yes, sorry. I'm talking about the Gospel of Mark in the Bible, in the New Testament. There are 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke and John. The earliest Gospel, according to historians, all historians, is the Gospel of Mark. And the earliest Gospel has a story in it, in Mark chapter 10, verse 17. Yani İncil'in ilk bölümlerinden bölüm 10. Let me make it simple. Yes, I know. This is my. I don't want to. I don't understand your Okay. So in this gospel, Jesus denies that he is God. Shall I just say that? Yes, please. O bölümde diyor, yani İsa Allah olduğunu reddediyor. Kendisinin Tanrı olduğunu reddediyor. In fact, I'm not going to go through the passage. I could because it would turn into something different our time together. But no problem. You can say the ayah in Gospel. Okay. I'll just say for the record, it's the Gospel of Mark, chapter 10, verses 17 onwards. Yes. If you look it up, you can Google it. You can read it for yourself in Turkish or anything. Evet. 10. sure 17. ayet. Evet. Yeah. So Luka. Evet, Luka. Evet. So now I mention this because Dale Martin says this passage is one of the most historically reliable and certain bits of history about Jesus that we know of, because what it says is so different from what Christians believe, later Christians. Bu bölümün önemli. Yeah, sorry. Tarihi olarak yani Hz. İsa'nın o durumu ifade eden ve gerçek aslında most clear evidence. Sorry? Most clear evidence of. Yes. According to Dale Martin. Dale Martin'e göre Hz. İsa'nın Tanrı olmadığının en bilinen ve gerçek delilidir diyor. 17. ayet. Yes. Later, I'm so tempted to go into this in detail, but later, I won't go into the details, but later Gospels change the words of Jesus and remove the denial that he is God, in Matthew, for example, which uses Mark, and they remove that. And I spoke to another professor, Professor John Barton, a biblical scholar at Oxford, who said that Matthew was being, quote, dishonest in the way that he altered the words of Jesus to take away the embarrassing statement that Jesus made denying he was God. Again, you can watch that on Blogging Theology, John Barton, B-A-R-T-O-N. And he's actually an Old Testament professor at Oxford. Sorry. You said, let me clarify. Yeah. John Martin said in Matthew verses, they change. Yes. I could say they changed. Well, he used the word, yes, dishonestly.
Yes. That's not my word, that's his word. I say they changed. Yes. What Exactly. was. Absolutely. Yes. Can I say Book of Matthew? Yes. Yeah. Oh, yes. You know, one of Gospel of Matthew. yeah. Matthew kitabında işte diyor. Matta İncili. Matta, Markus, Luka'yı hadi. Evet. Matta, evet. Evet. Matta'da da diyor. Dishonestly dedi. Yani olayı biraz sahtekarlık mı diyeyim, nasıl çevireyim onu? Yani değiştirdiler diyor. Değiştirdiler. Başka bir şeyle değiştirdiler. O ilk söylediğimiz durumu tamamen tersini söylediler. So this was remarkable because here we had Del Martin saying that about the historical Jesus. Then I had Professor John Barton, an English academic, saying that these are both Christians. Yeah. Saying that Matthew was being dishonest in changing the words of Jesus. I mean, you couldn't make this stuff up. It was like, what? I mean, I didn't ask him to say this. I didn't encourage him or trick him. Yeah. He came out with this of his own free will. And you can watch it, as I say, on the channel. Yani enteresan olan iki tane çok bilinen, çok meşhur ve konularda uzman iki insanın böylesine çok yani dünyada inancı sarsacak şekilde bir gerçeği söylemeler ve bunu ben sormadan, you didn't ask this, they said themselves. Correct. Kendilerini ifade etmesi çok enteresan geldi, çok ilginç. Yeah. So to come back to the question, Del Martin believes the historical Jesus denied he was God. Del Martin also, as a man, as a Christian, believes in the Trinity. How do we square the circle? How do we reconcile P and not P, as we say in logic? Yani başa dönersek diye Del Martin'in de Hazreti İsa'nın Allah olmadığını, yani o Allah değilim diyor. Basitçe öyle anlamda söyleyeyim. Yani bunu A ve B'ye çok ters birbirinden ama ikisi de aynı şekilde dönüp hem yani kendi söylediği yanlışa gidiyor. Yani he believes what he already said is wrong. Yes. Yani bunu Yes. nasıl ifade edeceğiz? Well, that's my view. That's Benim görüşüm. Now, He believes that it's wrong, but he still believes it. yes. As a reason. Yeah. Now, the answer is complicated, and I'm not going to go into it now, but it's to do with. And he uses postmodernist theory to talk about different levels of truth. And this is where it gets complicated and theoretical, to do with philosophy and political theory and so on. He uses big guns, academic, intellectual big guns, and postmodernist theory, epistemology, to try and talk about different levels of discourse. I'm going to say it, and forgive me if it's not easy to translate, that I will ask you. For Del Martin, the Western historical method, the way Western historians practice history, gives us one Jesus, the Jesus who doesn't think he's God. For Del Martin, the Christian, he believes in the creeds and the councils of the church. He's a good Christian. And they are more true for him than mere Western historical inquiry. Now he can hold these two. You can watch it. Please watch it for yourself. Yeah. He says he can do this because he has a postmodern epistemology. So he can hold this truth and this truth at the same time in tension. He thinks, and yeah, I know. Yeah. Please, I'm not defending this. I'm trying to be fair to him. Yeah. And because he's very clever. Yes, and true. Key. Yeah. You've got to be really, really clever to do this. Yes. And so somehow in his mind he can hold these things together at the same time. And he's written a book about it, which I've read, and I personally found it very unsatisfying and not believable. But I wanted him to give a good case. I wanted to hear a good argument. For me, I didn't hear it. That's just me, though. Maybe you will find it convincing. I didn't. Let's summarize. Sorry. I knew this would be No problem. a cruel problem. Del Martin sonuç olarak Hazreti İsa'nın ben Tanrı değilim gerçekten çıkaran ama aynı anda da bu tarafta da Hazreti İsa'nın
teslis inancına inanan çok iyi bir Hristiyan. İkisi aynı anda duruyor. Ve bu da çok zeki bir insan diyor ve kendi ifadesiyle ben bunu çok iyi yaptığını iddia ediyor. Kitabını okudum ama ben inandırıcı bulmamama rağmen çok zeki bir adam ve ikisini hold ediyor. Yani iki farklı hakikat fakat ikisini birlikte tutuyor. I think he just making himself to believe in the old. He doesn't believe. I couldn't possibly comment. Yeah. Ben şahsen çok bizim inanç basittir yani Allah'ın varlığı. Ama o herhalde bunu karmaşıklaştırarak kendini inanıyor. In fact, with him, I pushed him a little bit, and that's not really what I do, because I really didn't quite get why he was saying this. And he got a little bit testy, a little bit defensive. Yes, and I knew, I couldn't push it too far because I was pushing and saying, "How can you believe this?" And I thought, I'll let him speak for himself. We can all judge whether or not we find it credible. Biraz bir hani çok hiç yapmadığım bir şey ama biraz sıkıştırdım kendisini. Hani nasıl bu iki görüş bir arada olabiliyor? Anlamaya çalıştım ama o hemen böyle biraz savunmaya geçti diyor. Sonra ben hani bıraktım kendi haline, kendini anlatsın. So these are two interviews with Keith Ward and Dale Martin and with John Barton that are in their own ways remarkable interviews and tell us a lot about Christian theology, historians, the Bible, and these are not widely known amongst ordinary Christians at all. And so it's a great education for all of us into what they bahsettiğim üç kişi, Keith Ward, Dale Martin and John Barton. B-A-R-T-O-N. Dale Barton. Barton. And John Barton. John Barton. Üçü de diyor yani aslında Hristiyan yani insanlar tarafından çok fazla bilinmeyen ama bu işin en önemli insanlar olmaları açısından duyulmasını da arzu etti. Tabi burada Blogging Theology'de yaptığı röportajlar bunlar. 3 tane örnek istemiştik. 3 tane ilginç örnek verdi. Hristiyan dünyasının sevilen, bilinen, ünlü papazları, ünlü akademisyenleri Oxford'dan Yale Üniversitesi'ne kadar üst düzey insanlarla yaptığım röportajlarda ilginç şeyler yakaladım diyor. Birincisi mesela Keith Ward örnek verdi Oxford Üniversitesi'nden. Adam Hazreti Muhammed'e inanıyor. Onun Tanrı'nın bir peygamberi olduğuna inanıyor sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu önemli. Çünkü bu şu anda Batı'da önemli tartışmalar ama bu güvenilir, önemli bir insan. Bu önemli. İkincisi mesela Martin Yale Üniversitesi'nden birisiyle yaptığı röportajı örnek verdi. Adam tesise inanmasına rağmen fakat ilk dönem Hristiyanlık üzerine araştırma yaptığı için orada vardı kanıtlar şunu gösteriyor. Hazreti İsa hiçbir zaman kendinin Tanrı olduğunu söylememişti diyor. Bu da çok ilginç, önemli bir tartışma konusu. Bizim için çok basit gelebilir ama Hristiyan dünyası için çok büyük tartışma bu. Yine üçüncü olarak İncil'lerin değiştirildiğini, tahrif edildiğine yönelik işte Barton'un söylediği yine Oxford'dan bir akademisyen. Bu üç tartışma da çok önemli. Eğer Batı'da bu tartışmalar yapılıyorsa bunlar çok çok önemli. Ki önemli üst düzey insanlar. Örnek istemiştim röportajdan. Let's go to the another questions. Please. Ha? Evet Şifa. Gosh. Türkçesini de sor. Batı'daki Müslümanların yaşadığı zorluklar nelerdir diye arkadaşımız soru sordu. Yes, please. I think we need to break this question down. Yeah. The Muslim experience in countries like France Yeah. is very different from the Muslim experience of countries like England or London, where I'm from. It's different. And it's different again from the Muslim experience in New York or in Berlin. It differs. So we can't, I think, we can't generalize, except to say that we're all minorities in these countries. But these countries are very different. And some are very unwelcoming. And I say this with trepidation because I am officially resident in France, but France is not a welcoming place for Muslims. Burada yani Avrupa'daki Müslümanlardan bahsederken her genelleme yapamayız. Fransa'daki, Almanya'daki, İngiltere'deki, Londra'daki Müslümanların aralarında farklar var yani ülkeler açısından. Ama kesin bilinen bir şey var. Azınlık olarak varlığını sürüyor işte Müslümanlar olarak ama ülkelerin
Müslümanlara davranışları açısından çok farklar var. Yeah. So French Muslims are very restricted in what they can say and do in their faith. I'm sure we all know that women can't, sisters can't wear hijab if they are doctors, nurses, teachers, or even just a cleaner in a hospital. They can't wear hijab. Fransa'da da mesela Müslümanlar çok kısıtlanıyor, üzerlerine bastılar ve işte bahsettiği meslekler, doktor, hemşire vesaire başörtü ya da İslami kurallara göre giyinemezler. And if in France you are an imam, there's an imam recently who was deported from France because he quoted from the Quran about men and women. And this was deemed to violate the values of the French Republic when it comes to gender equality. Bir imam diyor, kadın erkek eşitliği, eşitsizliği ya da kadınla ilgili yürüklüklere gelen olması. Yeah, sorry. The imam in a khutbah on a Friday sermon literally just quoted the Quran, which talked about differences between men and women. Yeah. And Violate the French law. And this was seen, it was reported to the authorities, and he was deported. He was removed from the country. I forget where he's from, maybe Algeria or somewhere. I mean, seriously, I'm not exaggerating. This is actually what happened. Sorry. İmam diyor yani Kur'an'dan bir ayet okudu. Direkt Kur'an'dan Fransız kanunlarına ters düşen bir ayet okudu. Kadın erkek eşitliğiyle alakalı, ilişkilerle alakalı ve ülkeden atıldı diyor. Galiba Cezayir. Cezayir kökenli. And at the same time, President Macron, the president of France, has publicly said French people have a right to blaspheme publicly. I kid you not. This was over the Charlie Hebdo cartoons. Blaspheme? Blaspheme is to curse God or to speak badly of God publicly. Tanrı eleştirebilir, aleyhine konuşabilir, İslam aleyhine konuşabilirler. Haşa, bu şeylerin öyle insanın dili var mı? Because it's freedom of speech. Yani işte din hakkında ters şeyler konuşabilir, artık öyle yumuşatır. Şöyle yumuşatma hocam, din Tanrı adına konuşabilir, Peygamber Muhammed aleyhine konuşabilir. Bu ifade özgürlüğü çerçevesinde evet. Hakaret edebilir. Ya. Yani bunu Macron diyor. Evet. So you ask about Muslims in the West. I mean, Yeah. Okay. In England, it's different. In the United Kingdom, I mean, it's different. We don't encourage blasphemy, and women are permitted to wear hijab everywhere. İngiltere durum farklı. Macron'un dediği gibi dine, İslam'a, peygambere hakareti, taziye teşvik etmiyorlar ve hicab giyen kadınlar, Müslümanlar her yerde çalışır. Arkadaşlar konuştuğunuzda ses buraya geliyor, duyuyoruz. Çünkü burada ses sistemi çekiyor. Evet. Özel şeylerinizi lütfen konuşmayınız. Oh, okay. But in England and in many other countries, there is a militant, aggressive, bullying agenda to force children, everyone, to accept LGBT. I don't know what the equivalent is. Yes. And you cannot disagree with it. You must accept it. And you must like it. You must approve of it. And if you don't, you're bad. You're a bad person. And you can lose your job. You could be publicly criticized and insulted. I mean, and this is also in England. It's the same in France. It's the same in Germany. It's the same everywhere. It is specifically LGBT. Yes. Yani İngiltere ve diğer ülkelerin hepsine de aynı. LGBT konusunda diyor. Hiç kimse negatif bir şey konuşamaz. Hatta bununla ilgili iyi şeyler düşünmeniz tavsiye, teşvik, yani zorlama olmasa da böyle bir yaklaşım var. So instead of tolerance of people who are different from us, not hurting them, not attacking them, which is fine, now Muslims and others are being bullied by the corporations, by the government, by schools, by the police, to accept values and attitudes which are profoundly un-Islamic.
Yani bu LGBT konusunda hani saldırı vesaire tamam zaten olmamalı ama hem polis tarafından devlet stratejisi ya da politikası olarak bunlarla ilgili toleransın da ötesinde kabul görmesi konusunda toplum zorlanıyor. Toplumda politikacılar, okullar, Müslüman gençleri bunu kabul etmeye zorluyorlar. Evet. So, thank you. We're not talking about just tolerating people here, which we must do in our world. Yani insanları tolere etmekten bahsetmiyorum. Bunu zaten yapmalıyız. We're talking about people now being bullied into saying you must approve. Kendi değerlerini batıyor. You must approve of gay Mesela marriage. diyor insanlar o tür aynı cinsel evlilikleri de kabul edilir yani acceptance dediği. And if you don't, you are a bigot. Eğer buna diyor karşıya kabul etmezsen kötüsün. Seriously. Like you're a racist. It's the same. Irkçısın. You're a racist, you're against gay marriage, it's equally bad now. Yani işte gay evliliğe karşıysan ırkçı ya da faşist olmakla aynı derecede kötüsün. Dışlanıyorsun ve Batı kendi değerini Müslümanlara dayatıyor. So this is causing, and I know this, many Muslim parents of children a huge amount of problems. Their children are being indoctrinated in ideas which are harmful and contrary to teachings of the Quran and the Sunnah, and there's nothing they can do about it seems. So people are talking about hijrah. I don't know if that's Oh. hijrah. Hicret. To Turkey, to where? Where do we go? You know. Olay bir yere gidiyor ki yani çocuklar okula gidiyor doğal olarak ailelerin ve bu fikirler, bu düşünce, ideolojiler çocuklara empoze ediliyor ve Müslüman ailelerin bu konuda yapacağı hiçbir şey yok. Birçoğu da bu yüzden Türkiye gibi hicreti düşünüyorlar, taşınmayı. Ki çok oldu. Son dönemde Batı'dan da Türkiye'ye birçok yere hicret yapıyor. Sorry. Yeah. They bring their family. From the Yes. French, many people came to here. Right. Yeah, Yes. 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 So that is Turkey. It's really weird. Before I came to Turkey just now, I was hearing all of these people I knew from England, and where were they? They were here. I'm thinking, why is everyone coming to Turkey? Yeah. You can tell me that. Yeah. I'm not saying English, but I said, in my opinion, Turkey is the only country for Muslim community in the West. Hocam sana göre öyle yani. Sen, In my opinion. hocam tercümesi sonra da insan. Belki Endonezya, bak Endonezya Malezyalı kardeşlerimiz var diyecek ki Endonezya'da öyle değil mi arkadaş? Hayır başka bir şey ya, hayır güzel bir şey. Hocam özel bir şey deme. İşte Endonezyalı kardeşimiz diyor ki Endonezya'da yaşanabilir diye. Ben bitirmedim. Tamam söyle hadi. Yani, şunu söyleyeyim. Sen şeyin Turkish. Please. Yani kişisel görüşüm. Ya bu biraz tabii biraz fazla kişisel olabilir bir Türk olduğum için herhalde yani. Ya diyorum ki arkadaş ben Avrupa'da yaşadım. Türkiye bu konuda özel hakkında çok şanslıyız. Şimdi Batı'da yaşayan Müslümanların çoğu işte dünyanın 3. ülkelerinden gidenler. O anlamda kastediyorum. Eyvallah hocam. Hem Türkiye gibi gelişmiş ama Batı kadar İslam'dan uzak değil. Yani hem kendini ifade edebileceği ama belli ölçüde de bir konfor yaşayabileceği. Fatih hocamın dediği şey şu. Batı'dan Müslümanların gelip yaşayabileceği tek yer Türkiye bu anlamda onu diyor. Ben dedim ya Malezya, Endonezya'da arkadaşlarımız var onlar da. Hatta Pakistan. Turkey one of the maybe a few country in the world. Ya hocam şey dinleyelim. Bunu söyleyeyim devam edelim. Ha tamam. You can get some Western comfort and Islam. Yeah. So I do want to stress that it's not just Muslims who are having problems. It's many traditional Christians, traditional Jews, Orthodox Jews, This is also important. having exactly the same problem. If you listen to Yeah, their concerns, this is it's exactly the same as Muslims. Diyor ki bu konularda sıkıntıyı sadece Müslümanlar yaşamıyor. Aynı derecede Hristiyanlar, Yahudiler. Yahudiler yani daha çok böyle dindar kesimi, o inançların onlar da aynı derecede bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Onlar da Müslüman ülkelere göç ediyor yani. Bu da çok önemli bilgi yani. Yes, please. Yeah. So it's not just a Muslim problem. I want to stress this. It's all people. You have traditional values. You hold male and female. It sounds bizarre to say this, but according to the Quran, there's two genders, the male and the female. You're not allowed to believe, I'm not joking, you're not allowed to say that in Britain now. It's an offence to say there are two genders.
It's true. You can't say it publicly. You can't say it. Geleneksel değerler olan inançlar olan insanlar hep aynı sıkıntı yaşıyor. Hatta İngiltere'de şu an işte kadın erkek yani ayrı gender, cinsiyet ayrımı diye bir şey konuşmak bile kabul edilmiyor, offensive. Çok doğru bulunmuyor. So I'm not going to go on and on, but I just want to give some idea of the issues that Muslims face in Britain and in France, but there are many other issues as well. Yes. Can I say like this? In France, it is specifically more. Yes. Yani daily life problem, but generally all Muslims have a problem. Yes. Yani özellikle yani Fransa'da diye belki biraz daha spesifik, daha detaylı böyle göze çarpan sert durumlar var Müslümanlar için ama Avrupa'nın genelinde şu bahsettiğim en azından tolerans konusunda sıkıntı hepsinde var. Evet. Yani bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Özellikle aydın ve entelektüeller, akademisyenlerimiz için. Yani Batı'da şu anda oluşan yeni değerleri oradaki dindarlara dayatma. Sadece Müslümanlar değil, Yahudi ve Hristiyanlar da dahil bir dayatma var. Oradaki aileler artık hicreti düşünüyor. Yani bu çok önemli. Türkiye'de demek ki Batı'dan da artık buraya göçler olacak. Sadece buraya değil. Amerika'daki Afrikalı Müslümanlar mesela Afrika'ya göçüyor. The original Africans from the America, they are going to Africa also. Yeah. But, due to this, yeah. Yeah. Bunu mesela ben Afrika'ya gittiğimde Gana'da, Senegal'de, Fransa'dan göç eden birçok Müslüman ailenin hatta Hristiyan ailelerin bile Afrika'ya göç ettiğini çünkü bu değerleri çocuklara dayatılmasına razı değiller. Bu ben. I just want to add one final thing. As Muslims, I think we are optimistic. The Sunnah teaches us to be optimistic about life. Why? Because God is in control. He is in control of history, of everything. So we're optimists. But, sorry. Yani inanç olarak Müslümanlar diyor hayata daha optimistik bakar. Yani daha pozitif bakarız. Genel olarak öyle bir inancı var. Bize Allah, Kur'an, sünnet bunu öğretiyor. But on the political level, I'm pessimistic, paradoxically. Because in Italy now we're seeing the possibility of a hard right government. In France, Marianne Le Pen, who came second in the presidential elections, in her strongest ever showing in the polls, could well win next time, and she's no friend of Muslims. That's an understatement. And in many other countries in Europe, I think we're seeing a movement, a momentum, a trajectory towards an increasingly hostile, anti-Muslim environment. You mean that in Europe, generally? In Europe, yes. In France, Italy now, if you follow the news, you know what he's an expert on politics, I don't tell you. But I think we're seeing a movement towards increasing Islamophobia, anti-Muslim views, in many places in Europe. Avrupa'da özellikle İtalya ve Fransa'ya örnek veriyor. İşte Le Pen'den bahsetti. Orada da yani hem İslam düşmanlığı hem de radikalizm ya da daha sağ görüşler ileride popüler oluyor. Bu Müslümanlar için de iyi bir durum değil. Kötü, çok kötü bir sonuçtadır. Let's take another question. Of course. Yeah, please. I'm wondering about your ideas on the causes of Islamophobia in the West. What is it start from the society itself, or what is the role of the media state? According to Edward Said, in his book, he says the book called Orientalism. Covering Islam. He has Okay, yeah, sorry, that one. He says that the main cause of the Islamophobia is the Media. propaganda and media, and propaganda which is made by the state and media. So, what do you think about it? No, sorry. So let's translate his question to Turkish, then you will answer. Please. Türkçe söyle. Şöyle, Batı'da işte İslam karşıtlığının sebebini sordum. İşte toplumun kendisinden kaynaklanan bir şey mi yoksa şeyden mi? İşte medyanın propagandasını, devlet tarafından desteklenen bir ideoloji mi diye sordum. Edward Said'in bir tane bununla ilgili fikri vardı. O da işte Haberlerin Ağında İslam diye bir kitabı var orada. Türkçe Haberlerin Ağında İslam. Haberlerin Ağında İslam. Önemli bir kitap. Alev Alatlı'nın tercüme ettiği bir kitabında. Yeah, please. I think this is a complicated question. I agree with Edward Said and what you're saying.
But there's another picture, and this is why it's complicated. In London, for example, the mayor of London, Sadiq Khan, is a Muslim. He's not anti-Muslim. But the problem is that the left, the political left in Britain, embraces Muslims. We love diversity, we love Muslims, we like their food, we like whatever. But the price we pay is we go quiet about those things which the left doesn't agree with. So Muslims will go quiet about the LGBT agenda. They won't say anything because our allies, the people who protect us, are the political left, and they're in power in some places, like Manchester or London. So we pay a price in being accepted. So yeah, you can wear hijab, and the London mayor will protect you, but just don't talk about these other issues, please. You mean that they accept us with a condition? Yes, They exactly. say, I accept, you can exist as you are, but don't interfere then, But- accept what I say. Exactly. But when Islam differs, it disagrees with the left, Islam must remain quiet. You don't talk about it. Yani mesela işte İngiltere'ye örnek verir. Londra'nın başkanı, orijinal Belediye başkanı. Evet. Müslüman yani. Evet, Pakistan hocam. Yani mesela İngiltere'de bize, yani Müslümanlara tamam, istediğiniz gibi giyinebilirsiniz, yaşayabilirsiniz, siz dokunmuyoruz. Ama diyor bunun için bir bedel ödüyor Müslümanlar. Mesela LGBT, LGBT konusunda ses çıkarma. Ne diyorsan onu kabul et. Yani bir özgürlük var, bir kabullenme var bize ama bunun bir bedeli var, karşılığı var. Yeah. So it's complicated. Karışık bir konu diyor yani. Do the pay is just about the LGBT issue, or Muslims can be able to talk about their faith in general, or just gender issue? That's a good question. No, England, like France, officially like Turkey, although I'm probably wrong, I don't know, you tell me, is officially a secular society. So we don't talk about God. Well, I mean, obviously we don't, but we should talk about God because for obvious reasons, but Muslims don't tend to talk about God at all in public, which is a shame. Christians don't either, or Jews really. You can hear, but you can't talk about your faith in public, in a public space. This is the idea of, this is the general idea in terms of Muslims. Can I express myself? The general idea about the Muslims, okay, you can be here in London, in Britain, but you can't talk about your faith publicly. Is it this true? I think there is a taboo, I think, about bringing God into politics in Britain, and especially if Muslims talk about God and religion in public. That's still, it's not an official thing, it's just there is this climate of unacceptability, you can't talk about it. Yani soruyu doğru anladıysam, Müslümanların LGBT problemleri yani kendileri var olabiliyor, konuşabiliyor, inançlar anlatabiliyor mu? LGBT yani cinsiyet mevzusunda mı bir dayatma söz konusu? Yoksa Genel olarak. Genel olarak. Hocamız da dedi ki, biz yani, laik ülkelerin tamamını donduğu gibi Özellikle politikada konuşması Müslümanlara daha çok bu anlamda baskı var. Yani daha çok yani direkt bir fiziki bir şey yok belki ama bir atmosfer var öyle. Yani kabul görmüyor. It's not a physical pressure. Correct. Yeah. But that environment doesn't let you do that. Correct. That's all this is my It's a opinion, feeling. by the way. I'm not a political scientist or this is just my own opinion. So feel free to disagree and correct me if I'm wrong. Şimdi arkadaşlarımız sizin kaç dakika bitiyor mu biraz? Tamam. Evet Mehmet hocam. Yes please. You can. Evet hocam.
önümüzdeki 20 yılda Müslümanların oradaki durmuş, Avrupa'da nasıl bir siyasal sosyal ekonomik bekliyorsunuz? Bir de yani özellikle dışarıdan gelmiş bir göçmen Müslümanların karşılaştığı isteseniz neler söylersiniz? Two questions, I think. Yeah, I got the first one. What was the second? The second one for the migrants. Yeah, please What would reply. your advice be for immigrants Muslims who are In Europe, living in Europe. It's not my position to give them advice, but Yeah. I think, as I say, politically, I am pessimistic about the next 20 years. I mean, I don't know what's going to happen, but I think you can see trends, trajectories, you can see tendencies towards Europe becoming more closed towards Muslims and insisting that Muslims have certain views. yakın gelecek için pek iyi şeyler düşünmüyorum. Yani politik arenada onu gösteriyor zaten. Oradaki uluslararası gelen radikal sağ Faşist düşünceler. Evet. çıkışı Müslümanlarla sıkıştıracak gibi değil. And part of the problem is, I'm told that the vast majority of Muslims coming to, say, Britain or France or Germany are there as economic migrants. That's why they're there in these countries, to improve themselves financially. And correct me if I'm wrong, I'm not a scholar, but I understand in terms of Sharia, you're not really supposed to go to non-Muslim countries just because you want a better job, unless you've got a good reason, like for dawah purposes or you're a diplomat Or tabligh. or they're on business. But to actually move there in millions of people as an ummah into a country that's not Muslim, I'm told that you're not supposed to do that, and there's good reasons why, because you're not in control of your society. You are then subordinate to a secular Christian society. Yani Avrupa'daki Müslümanların çoğu ekonomik göçmenler. Yani o ülkelerin ekonomilerin ihtiyacından dolayı kabul görmüş insanlar diyor. Bizim inancımıza göre de bizde öyle bir durum olmaması gerekiyor. Yani gidip başka bir Müslüman olmayan bir ülkenin ekonomisine hizmet etmek, onu ilerletmek, ona çalışmak değil. Daha çok varsa bir dava meselesi ya da işte görev gibi bir şey de olabilir. Ama bu bir de aslında you saying that what we are doing as a Muslim immigrants is against what we believe generally. Dare I say that? Dare I say that? Şahsi görüşüm yani sonuç yani Müslümanların yaptığı Avrupa ülkelerinin şu son durum aslında bizim yani benim için çok hassas söylüyor yani bunu size böyledir demiyor ama The problem is then the children of the immigrants, the children who are not really being brought up to practice Islam very well, they are in a very non-Muslim environment. Many lose their faith or have a confused identity because the parents are not outreaching to do dawah. Yani o ailelerin çocukları aslında kaybediyor. Müslüman olmayan bir ülkede onların eğitim sistemine göre yetişip birçoğu dininden uzaklaşıyor. Böyle karışık oluyor yani ciddi bir şey. And this has been a big problem. So many Muslim youth are losing their faith because they've not been brought up in a Yani bir sürü faith. Müslüman çocuk diyor, inançlarını kaybediyor çünkü doğal yani. Hiçbir ortam buna uygun değil. That actually the environment they are brought up is pushing them to be not Muslim. That's right. Hatta yani onu da ben sordum, o da kabul etti. Bu büyüdükleri ortam onları Müslümanların aleyhine yetiştiriyor. Evet. First of all, thank you for coming here and giving this speech. I actually came across your channel when I was looking for Islamic views on LGBTQ community, and I came across your speech with a Muslim scholar. I forgot his name, unfortunately, but it was very fruitful, and I was actually really surprised that even at the age of 6 or 7, kids were taught by these values at school, and kind of that narrative was forced on them. I was really surprised by that. And my question is actually a bit of a fundamental one. In this world which is very globalized and we are under the effect of the Western media on lots of things. And do you think we can draw a line between Muslims in West or Muslims in Middle East or East? For example, I was born in a Muslim family and my parents would worship Allah, but I was raised in a secular state
and I watched Western cartoons, I watched Western films, I kind of adopted their views, their perspective. Do you think we can draw a line from the two? Yeah, can you summarize? Summarize. Batı'daki Müslümanlarla Türkiye'deki ya da Doğu'daki Müslümanlar arasında kesin bir çizgi çekebilir miyiz? Hani Batı medyasının ve düşüncelerinin bu kadar yoğun etkisi altındayken kesin bir çizgi çekebilir miyiz? I just wanted to say, by the way, that in my experience, I think this is generally recognised that Muslims in the UK are holding up very well now when it comes to keeping with the integrity of faith. They're not becoming liberalised generally. They're not becoming infected with the dunya too much. This is remarkable. It's very different in the United States. Sorry. İngiltere'deki Müslümanlar inançlarını korumak, gözetme ya da dağılmamak konusunda çok başarılılar. Yani inançlarını son derece iyi bir şekilde koruyabiliyorlar. Yani diğer ülkelerle kıyaslanınca. Ne oluyor? Tam liberal, tam da Liberal etkilenmiyorlar. büyüyorlar diyorlar. Arasında bir yer. Yani etkilenmiyorlar. Evet, etkilenmiyor. Diğer ülkelerin ortamından fazla etkilenmiyor. And we have people like Hamza Zoltzers, Hamza Zoltzers, who is in Istanbul as we speak, who is doing amazing work, amazing dawah in Britain and here, I'm told. And there are other people like Tim Winter, who's Sheikh Abdul Moran, from the University of Cambridge, England. He speaks Turkish fluently, Arabic. Tim Winter is Sheikh Abdul Moran. He's a top scholar, Islamic scholar, good friend of powerful people in Turkey. That way. He's based at Cambridge. I mentioned him and Hamza Zoltzis as very influential, exceptional people who are having a positive influence on Muslims globally, but especially in Britain. İki isimden bahsettik, anladınız zaten. Anladı. Abdülhakim Murat çok önemli bir isim. İngiliz fakat sonradan Müslüman oldu. Çok güzel kitapları var. En önemli kitaplarından bir tanesi. Postmodern çağda kıbleyi bulmak diye tercüme edilen kitaplarını öneririm. Mutlaka bulursanız okuyun. En önemli kitaplardan. Bir de Hamza, Hamza zaten burada beraber şu anda seminerlere katılıyorlar. Hamza'nın da Türkçe kitaplar tercüme edildi. Şu an Avrupa'da hakikaten bu ikisi çok önemli rol oynuyor. Dava konusunda. İkisi çok önemli. Şimdi devam edelim. Aynı şeyler. And there are some amazing new Muslim scholars in America who are addressing the LGBT issue, for example, sometimes on my channel. And that's helping Arab Muslims, not in the West, to understand what's going on, because they are also affected by globalization, media, and corporations like Facebook and Twitter, and Walt Disney, and Netflix, and whatever. So now actually the Ummah in the West is actually helping others to deal with these new challenges to Muslims. Sorusu olan var mı? Var. 1, 2, 3, 4. Yok. Arkadaşım. Sorun 5, tamam 6. Kayıt 6 tane sorumuz var. Tamam, sorun kayıttayız şu an. Ha? Kayıttayız şu an, sorun. Evet, tamam. Sıkıntı yoksa şöyle alalım. Şurada size alalım, sonra size geçelim. Böyle bir öğrenmiş. Burası. Evet. Tamam. Özellikle Batı'da Müslümanlar işte dünya anlamda sürdürülebilirliği nasıl sağlanıyor? Yani biz bile çok finansal Dinler nasıl yaşıyorlar, değil mi? yani evet, yani Müslüman olduktan sonra ciddi anlamda Avrupa'da nasıl sürdürülebilirliği var mı? Ha, ona soruyorsun, nasıl göreceğim. She said that when, especially new Muslim or Muslim, how they implement their beliefs in festival. Yeah. What's the challenge? Oh, I see. What's the challenge?
or new convert. Yeah, you convert. Especially new converts. I think it differs from individual to individual, but I think it's easier today to embrace Islam than it was in the past, of course. But there are still the misconceptions, misunderstandings that people have about Muslims. So, Muslims are based on their dad. So, family members may have these ideas and be concerned about their son or daughter having these other strategies. Yani bu diyor kişiden kişiye göre değişir. Ama bugün İslam'ı kucaklamak ve İslam'ı yaşamak eskiye göre daha kolay. Ama tabii burada bir mücadele alanı ve etraf özellikle aile üyelerinin İslam konusunda dünyada yaratılmış o tırnak içinde o maaşla mücadele sıkıntı. Çünkü aile fertleri ona yönelir, Müslüman olur. Böyle bir durum söz konusu değil ama eskiye nazaran daha iyi. But I think this is true probably around the world. Imagine if you were a Chinese Muslim or man becoming a Muslim. Sayın Şah. You're going to have issues there, South America. Yani dünyanın neresinde olursanız olun, Çin'de de olsanız bir Müslüman olunca ona benzer sıkıntıları yaşarsınız. There's a global kind of Küreseldir. problems of misunderstanding about Islam amongst many people throughout the world. Yani İslam hakkındaki yanlış anlaşılma ya da yönelimi oluşmuş algıdan dolayı bu tür problemler dünyanın her yerinde yaşanabilecek problemler. Evet. Geliyoruz. Hayır. Kısa soralım. Konumuzun teolojik anlamda gelen bir sorun var. Ben bunun üzerinden bir şey sormak istiyorum. O Hristiyan dünyasıyla diyalog halinde onların İslam'a bakışında çok müsbet şeyler görüyorum. Hz. Muhammed'in inanır falan ifade ediyor. Bizim açımızdan bakarsak biz Kur'an'da Hristiyan dünyasına, Hz. İsa'ya ve Yahudi kutsal kitaba yönelik tasdik yok mu? Biz de onların kitaplarını tahrif ayetini yanlış yorumlayarak bozulmuş gibi mi görüyoruz? Onlarla aramızda bir engel mi oluşturuyoruz? Aslında onlardaki bozulma kitap anlamında değil, mana tahrifi var burada. Yani Hristiyan dünyasında veya kutsal kitabın tamamında Allah'ın sözüdür bu. Onlar ehli kitaptır ve burada da onların dinini tasdik edildiğini görüyoruz biz. Ve onların inananların meclis dahi olsa Allah ecrini vereceğini söylüyor. Biz bu noktada Allah'ın bir kelimede ittifak edildiği sözüne daha hızlı yaklaşmamız gerekiyor mu? Onu söyleyeyim. Genelde sorabilir misiniz? Soru bir saniye, yorumdan ziyade soruyu sorar mısın? Kur'an'a göre kutsal kitap bozulmuştur mu demeliyiz? Tahrifi de bozulmuş anlamda anlamıyoruz. Aynı kutsal kitap. He says that according to the Quran, are we going to accept that their Bible has changed? How are we going to look at them in that place? So what is the question? Does the Quran say the Bible has been The Quran says that the verse chapters changed. Are we going to look at them in that way? look at Western Christians. Well, the Quran talks about Christians and Jews being people of the book. That's what it says. Yeah. They're not people who, and they have special privileges. We can marry, we can eat their food, Yes. and they have a special status as the recipients of revelation. Isa, so they are not like anyone else. Yani Kur'an'da diyor onlara en kitap olarak kabul ediyor. Onların yemeklerini yaratan Müslüman erkekler onlara verilmeyen vesaire aynı şeyler söylüyor. But the Quran is also clear that they, Christians, for example, have made some serious mistakes. Jesus is. He's not God. And, the Quran is reminding them to believe the truth about Jesus, that he was just a man. Ayrıca da yine Kur'an'da onların yanlışlarından bahsediyor, hatalarından bahsediyor. Hz. İsa Tanrı değil,
O da peygamberden bir peygamber kulu, insan. But yes, but Muslims are to do this with kindness, to remind Christians, with gentleness, with good speech, and not to attack them. Müslümanlara da tabii bunu onlara saldırmadan, yumuşak bir dille, yani onlara saygı Konuşmacımız da söyledi ya, İncil'de aslında insanın Tanrı olmadığı yazıyor. O manayla tahdit. Bir tanesi. Sonra değiştirmeyi de söylüyor. Tercüme edildiği için şeyler, asıl kitaplar oralarda hatalar olmuşlar ama manayla tahdit. No, I was going to say that the Prophet said many times that there will come a day when God will tell us about those things about which we differ, that those things we disagree about. God will make it clear to everyone truth one day. I mean, He's made it clear with the Quran, but He'll make it clear to every individual about these matters that we argue about. Yani Kur'an'da diyor, onların yanlışlarına başlayarak birlikte kıyamet gününde bunu onlara göstereceğini de söylüyor. Hakikatin ne olduğu zamanı geldiğinde açık bir şekilde onlara göstereceğini de söylüyor. Evet. Sizin sorunuz? First of all, I've been a subscriber since you had 1,000 followers. I'm overflowed with joy to meet you in person. Alhamdulillah. It's an honor to address you in person. For me, it's a great honor to address you in person. There's a personal thing that I'm curious about, that I wanted to ask. Your profile photo in your YouTube channel, you choose Thomas Aquinas as your profile photo. Does that have any meaning? Why do you choose him? I don't anymore. I don't change that. Tamam. Kendisinin YouTube kanalının profil fotoğrafı eskiden meşhur Hristiyan ilahiyatçısı Thomas Aquinas'ın resmiydi, bir tasviriydi. Ben de ona şunu sordum, hani Thomas Aquinas'ın sizin için önemi nedir? Niye onu profil fotoğrafı olarak seçtiniz? I think I don't have Thomas Aquinas anymore, he's gone, but yeah. The idea was Thomas Aquinas is probably one of the greatest Western theologians ever. He was born in the 1300s, he was Italian, and he an amazing intellect. And I wanted to communicate to non-Muslims that this channel is about theology, not just about Islam, it's about the Abrahamic faith, there's Islam. But after a while, I think it became Thomas Aquinas. Aquinas, arkadaşın sorusunu anladınız. Thomas Aquinas, İtalyan. Bilinen, en önemli, en çok okunan bilinen teolog. Bunu ben profilime koydum ki kanalımın İbrahimi dinlerin anlatıldığı bir kanal olduğunu insanlara göstermek için koydum. Thomas Aquinas'ı bizde İslam burası İmam Gazali ile kıyaslıyorlar. Çok iyi. İmam Gazali ile. Aslında kendisi Cezayir'de de yaşamış birisi. Onun için Arapçayla ilgilendiği kişi Thomas Aquinas. Önemli bir düşünür. İslam dünyasında da özellikle Halil Cibran'ın Thomas Aquinas'la ilgili güzel bir yazısı var. Bulursanız mutlaka okuyun. Yine unuttum. Thomas Aquinas ve İmam Gazali kıyaslaması yapan güzel bir kitap var. Aklıma gelirse ben size söyleyeceğim. Çok önemli, hakikaten bir düşünür. O da İhya Ulumü'nün güzel kitapları var. But after a number of months, I thought it was no longer right to have his image for several reasons, actually. So I removed it. But the intention was to reach out to a wider audience, not just Muslims, particularly non-Muslims actually, so they could hear what their own scholars were saying about the Bible, what their own scholars were saying about Muhammad, to kind of invite them in. But I think it creates misunderstanding, so I removed it. Birkaç ay sonra bir sebepten dolayı kaldırdım resmini ama aslında amacı Müslüman olmayanlardan,
onların işte Hristiyanlar mesela, onların din adamlarının ne dediğini onlara göstermek için, daha çok sayıda insana ulaşmak için kullanılıyor. Really? Yeah, because his origin is Algeria, not Roman. Because Roman time, he was living in Algeria'dan kendisi. Aziz Yani Agustinus. benim bildiğim kadarıyla Aziz Agustinus'la karıştırıyorsunuz galiba. evet, şeye karşı, doğru. Saint Augustine. Agustin'e karşı, doğru. Yeah, so it's an Augustine was From Algeria. Aquinas is Thomas Aquinas. Aquinas is Italian Italy where he was. Başka sorun, tamam. Right now, if you were to choose another historical person, whom would you choose as your profile photo? Yeah, Ghazali would be fine. You can take it. No, I'm not going to put a picture up anymore. You're not having any discussion. Next question. Thank you. Sorunun belki cevabını tam alamazlar. Kısa kısa geçmemiz gerekiyor. Ben tersinden bir soru sorayım. Türkiye'deki sosyal, siyasi ve düşünsel gelişmeler oradan nasıl görünüyor? Yani Batı'dan, Avrupa'dan. Okuyabiliyor. Şey nasıl oldu hikayesi? First question, Türk versiyonu. yeah, first question, how do you see literature from abroad? Yeah. But in terms of thought, scientific thought, yani düşünsel olarak sordum. Genel olarak Türkiye olarak şey değil de böyle bir çalışma olarak ilahiyat olsun, düşünce tarihi olsun. Öyle sorun. Türkiye olsun. My knowledge of this area comes from the ancient Greek and Roman worlds, where the Apostle Paul came to Ephesus, Galatia, where there was Byzantium. You know, it doesn't. I'm very ignorant about Turkish history. I wish I wasn't. The more I look into it, the more amazed I am at history of your incredible country, its culture, and its faith. But I'm in absolutely no position to say anything. I'm very much learning. Yani Türkiye tarihi konusunda fazla bilgi yok, çok bilemedim bakalım ama yani öğrendikçe çok şeyler olduğunu fark ediyorum, çok büyük bir medeniyet olduğunu. Ama tüm bunlara rağmen bu konuda yorum yapacak durumda değilim. Eski dönemdeydi. Kadim bu. Bizans, Roma, o dönemde bilgilerim var. Fakat bugün günümüzle ilgili fazla temel tarihle ilgili fazla bir şey yok. O kadar fazla bir bilgi yok. İkinci soru. Nasıl? Neden sana soruyorum? I asked this question, so a few persons why it came so. How? By the grace of God. No, it was not very interesting. I was a Christian. I was not a cult. I was a practicing Christian, and I became increasingly, in my mind, Islamophobic for various political reasons that were going on in Britain. Evet, ben Hristiyanım, yani yaşayan Hristiyanım. Zaman içerisinde hatta anti-İslam, yani İslamofobik bir düşüncem de oluşturuyor. And one day maybe this is the grace of God, but one day I decided to visit my masjid in London, Regent's Park Mosque, to learn more about Islam, to see if it really was dangerous and a threat to the West. Belki diye Allah nasip etti ama sonuçta diyor Hristiyanken Regent Mosque. Regent's Park Mosque. Camiyi İslam hakkında bilgi edinmek için ziyaret etti. So the Hagia Sophia of Aynen, Londra Anayasa. So I spoke to Muslims, obviously, to learn, and I gave myself 3 months to learn about Islam. And Müslümanlarla konuştum ve kendime 3 ay verdim diyor. İslam'la ilgili şey bilgiler edinmek üzere. And I learned about something that we in the West don't know anything about. It's the secret of Islam. Öğrendiğim en önemli şey, bir şey değil. Biz hatırlar, İslam hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Can you guess what it is, Baba? Can you guess? Secret hocam.
What is a big Sohbetler about? Şöyle de diyor, İslam'ın batıda bir sırrının olduğunu ilk defa ben keşfettim. O sırrının olduğunu siz daha iyi tahmin ediyor. Oh, it's good. It is the life of the Prophet Muhammad, upon whom be peace. The man, the Prophet, his life, his teaching. We don't know anything about it. Simgelenmiş şey diyor, Hz. Muhammed'in hayatı, yaşadığı hayat. Nasıl yaşıyor? Onun hiçbir şey bilmiyoruz yani Batılılar. And to learn, discover this man that we know nothing about was absolutely amazing. Ve hakkında hiçbir şey bilmediğimiz Hz. Muhammed'in asıl işin büyük tarafı o, bizim bilmediğimiz ve dikkate almadığımız. Asıl sır o. Asıl Muhammed'in hayatını herkes bilirse, evet. Bir sonucu var. Ama biz Muhammed'i tabii ki anlatamadık. Raymond, tercüme etmiyorsunuz. Size de böyle bir şey. And because I was a Christian and had read the Gospels, I recognized that in Muhammad there was someone very similar to Jesus in terms of his nature, his Yani yeah, as a Christian, I have some knowledge of Jesus, sometimes wrong knowledge. Yeah, we are the Muslims associate. Compare Jesus with Muhammad. Yes. Yeah, character and similarities. Yes, but yeah, because I've been trained or schooled to see Jesus as sent by God, when I came across someone else, when I came across Muhammad, I think, I recognized similarities. If God sent Jesus, which I believe, how could I deny that God sent Muhammad? And that was my big dilemma. Yani Hristiyanlıkla ilgili çalışırken, öğrenirken, yaşarken, işte İsa'da bir şeyler var kafamda aynı anda Hz. Muhammed'i karşılaştırdım. Düşündüm ikisini beraber. Yani Allah'ın gönlünde yazıp İsa'ya Allah böyle inanıyorsam neden Hz. Muhammed'in bir şey olacağına inanmıyor. Yaşadığı çelişki, dayanamadı diyor. Ve karakterleri birbirine benzer. Hayat tarzları birbirine benziyor. So I came to the conclusion that Jesus and Muhammad were spiritual brothers. We came from the same place, the same origin. Yani sonuca vardım diyor. İkisi de dini anlamdaki kardeş gibi yani. Ama aynı orijinden, aynı yerden gelmiş. Benzer, their life and their practice. Yes. So I became a Muslim in my heart before I became a Muslim in my head. Yani bunu görerek kalbim önce Müslüman oldum, benim olmadan önce. That was difficult saying the truth because it meant I was leaving a certain identity and becoming a different person. But in my heart, I had already encountered the truth because it was very clear, it was obvious. But the mental decision was something else. Yani kalbiden inancı oradan buraya geçişim zor olmadı, kabul etti çünkü. Yani mutmain Kabul ederse akıl ama beyne biraz bunu aktarmak zaman aldı. Şimdi özür dilerim, sorusunu tamamlamak için kendi sorusuna bir soru geldi aklıma. İslamofobik olduğunu demişti. Evet. Şu an İslamofobik olsaydı, İslamlıkta ne düşünmüş olurdu? Nasıl İslamofobik olurdu? Yani niye İslamofobik olurdu? Neler geçiyordu aklında? Yani bugün bu karşımızdaki İslamofobik beyefendi olsaydı neler söylerdi? Ki neleri terk etti Müslümanlık? You said earlier that when you were Christian, you were Muslim. He said, if you were someone right now, imagine that you are, what would you be telling us? Oh no, what do you mean? What would I? How would you speak about Islam? He wants to know how Islamic people looking at Islam, what they say, what their argument. Well, just watch Fox News or just switch on the TV or just watch millions and millions of Islamophobic websites. Herkes anladı zaten. Fox televizyondan sonra aynısını anlatıyorlar. Böyle bir şey yapmış. Evet, çok kısa. Epey bir kusura bakmayın. Buyurun. Ağır olmasın. Ben İngiltere özelinde sormak istiyorum. You can ask in English, no problem. So now we came from London. She living in London. Oh right, yes, Yes. Yeah, today I'm that direct to this. Oh yeah, İngiltere özelinde oradaki Türklerle iletişim halinde mi? Türk Müslümanların oradaki çalışmalarını, pratiklerini, din yaşam pratiklerini ya da dine katkılarını, İslam'ı anlatma anlamında nasıl değerlendiriyor?
Yani Türk toplumu olarak da görüyorum açıkçası. Ben orada aynı zamanda çok çalıştım. İkincisi, bu benim çok merak ettiğim şey, orada kökten bilinci inançlar, radikal yapmışız. İngiltere'de yayılabiliyor mu? Orada hayalet mi, şey yapabiliyorlar mı? Varlar mı? Varlıkları hissediliyor. Bunu sadece Müslümanlar için mi sordunuz kökten bilinçlerde? Diğer şerefsiz dedim ya. Pardon. First question, how do you define Turkish community? How they do, how they practicing all that? Their dava. Yeah. And second, this type of people, do they come from? They are based. I think the first question, I don't really have anything to do with the Turkish community in London. London has a huge number of different communities all over the world, China, Africa, you name it. So I don't have a particular connection with the Turkish community. I just don't. It would be artificial if I had, because I don't. But it's not disrespect, it's just I don't anymore know the Greek Cypriot community, or the French community, or the Chinese community, or the Russian community, or, I just don't. As regards to extremism, yes, there is a problem with that in the UK, but I think the authorities there have dealt with it or are dealing with it. I think 99% of Muslims are not at school. But the problem is, even to have certain views now, which I think are mostly moderate, can get you labelled as extreme, as you probably know. So if you support the Palestinians and you're critical of the occupation, you could be called extreme. I don't think that's extreme. I think that's acceptable. So it depends. Extreme is not a neutral term. It's Yani evet şimdi bazı sıkıntılar var dediğim gibi zaten. Devlet bir kere kadar onlarla ilgilendiğini düşünüyorum. Ama bunu söylerken de Filistin konusunda bir görüş ifadesiniz. Bir tırnak içinde radikal olarak damgalanabilirsiniz. Ki bu bir radikal davranış için değil. Yani böyle bir hassasiyet. Evet, Müslümanların büyük bir böyle bir şey bağlantısı yok. Tabii bu politik bir söylem. Yani aşırı radikal politik bir söylem. Kime göre neye göre? Ben size radikal göre, siz radikal göre neden? Mesela bir örnek verdim. Filistin davasını savunduğunuz anda derhal radikal şey içine alabiliyorsunuz. Ama şimdi 99. O diğer örgütte de yok. Onların var belki olabilir ama o kadar çok olduklarını düşünmüyorum. Başka sorusu olan? Evet. 1, 2, 3 kez. O 4, 5. Alalım. Kendisi Avrupa'da Müslümanların gördüğü baskı, bu baskı ortamını görücü olarak farklı çıkarabilecek davranışlar tespit ediyor Müslüman milleti içerisinde. Bunların ekstremistleri bahsetmiyorum. Onun dışında Müslüman komünitenin davranışları eğlenceli. Öyle cevap şey yapayım. You said that there are some pressure on the Muslim community. Do you think there is any reason they have a right to do that pressure? I mean, does the Muslim community do anything to give a reason? Any understandable reason? You know, like an environment and identity, whatever. There was some pressure on the Muslim community. Does the Muslim community does anything to reason that the government has a right to do that? That's the first question. Buna bağlı olarak şunu sormak istiyorum aslında. Yani oradaki Müslüman toplulukların toleransı, kendi içlerindeki toleransını nasıl değerlendiriyor bu bakımda? Birbirlerine toleransı nasıl? Yani dışarıdaki toleransı konuşmak bir şey ama içerideki tolerans nasıl? Yani Batı ülkelerinin Müslümanlara göstermesini beklediğimiz tolerans, Müslümanların kendi içerisinde birbirlerine karşı var mı? Also, he said the tolerance that we accept from the Western societies towards Muslim people. That's one thing. But at the same time, the Muslim community, do they have within them, I don't know how you can answer that, within themselves, tolerant to each other? Would you be tolerant to each other? Bunu bir açın, ne demek istediniz? Yani birbirlerine tolerans nasıl bir şey? Şimdi mesela biz özgür konuşmaktan, yeni fikirleri ifade etmekten bahsediyoruz. Bu Türkiye için ya da başka Müslüman ülkeler için de geçerli değildir.
Müslümanların birbirlerine karşı toleransları, fikir örgütlerine karşı, kendi fikirlerine, dini algılayışlarına karşı toleransları nasıl diye sordum. Ki onların birbirlerine olan davranışlarından dolayı bazı yaptırımlar, uyguları olabilir mi diye de. He says the relation between within the Muslim community, the tolerance within themselves. How is that? Is it because of there's some issues that government gives some pressure on them, or the reflection of that makes government to do some measures towards that? Well, the vast majority of Muslims in Britain are hard-working citizens who are mothers, daughters. They go to work, they send their kids to school, they pay their taxes. They're law-abiding people. That's like virtually all Muslims in Britain. Müslümanların çoğu diye İngiltere'deki çalışkan, işte anneler, çalışan babalar, işine gidip kanunlara son derece saygılı. Vergisini ödüyor, okula gidiyor. Size yaşayan toplum diyor. And they give more in charity than any other group in Britain. This is just a fact. In terms of zakat and during the Ramadan, they give more to charity, to the poor, than any other group in Britain. Yani hayır işleri olsun, fakirlere yardım olsun, bütün konularda da İngiltere'deki bütün komünitelerden en çok onlar yapıyor. En çok Müslümanlar. Generally, they're loyal to the British country. They're loyal to Britain. Generally. Yani kendi kanunlara son derece bağlı insanlar. So the pressure put on Muslims applies to all groups: Jews, Christians, Muslims, whatever. Because there's a revolution going on in Britain, America, everywhere in the West, and globally to an extent, everyone is expected to change their views. It's not a Muslim thing, it's everyone expects. Bahsettiğimiz baskı diyor sadece Müslümanlar değil, Hristiyan, geleneksel Hristiyanlara yönelikleri de yapıyor. Çünkü dünyada şu anda bir değişim yaşanıyor. Bu da devrim diyor. O derece bir değişim yaşanıyor. O değişime karşı duran bütün inançlara yapılıyor baskı. But because, in my view, Muslims globally, the Ummah, has kept Islam intact, it's kept it, it's preserved it, protected it, it's maintained it faithfully, I think, Sunni Muslims globally. Unlike the Christian churches, unfortunately, and most Jews, who have become very secularized and have just accepted the zeitgeist. Diyor ki, ümmet diyor, dünyada global olarak Müslümanlar dinlerini daha canlı ve diri tuttular, daha interaktif beceriler ve korunaklılar, daha yani kurulu düzene daha bir direnç gösteriyoruz. Ama Hristiyanlar ve Yahudiler daha sekülerleştikleri için onların o tür baskıları kabullenmeleri daha kolay. Kilisenin LGBT'yi kabullenmesi. Kilisenin LGBT'yi kabullenmesi. Yani işte İslam, Müslümanlar daha bir direnç gösteriyor bu tür dayatmalara. O yüzden de problem daha çok bizim üzerimizde göze batıyor. Onu demek istiyorum. And this is just my opinion, I could be wrong, but yanlış olabilir. Islam, it seems to me, is the only global religion in the world now that can stand up to, resist what's going on. The churches have given in, more or less, completely. Most Jews are secularized. So Islam is the last refuge for authentic faith that is not compromised by, Yani diyor ki şu an dünyanın... Bu çok önemli arkadaşlar. Dinleyin bu cümleyi. Gerçekten çok önemli. Ben bunu yazdım bir şey. Evet hocam. And many non-Muslims respect Islam because of that. They may not like Islam, but they respect Islam for not giving in. Yani şu anki dünya düzeni, world order. Dünyada şu anda yaşanan büyük değişim. Değişime diyor, aslında diyor, karşı duran tek inanç İslam. Bu diriliği ve bu beraber oluşuyor da yaşamları hayatımızın içinde olması sebebiyle aslında diyor diğer inanç sahipleri de İslam'ı sevmeseler dahi bu duruşumuza bizim saygı duyuyorlar. Diğerleri seküler oldu daha çok. Yani özellikle Yahudiler ya da Hristiyanlar seküler olanlar da dahi ya da inanç sahipleri İslam'ı sevmeseler de İslam dinini ya da Müslümanların ümmetin dünyanın şu anki empoze ettiği bu yaşanan devrim ne derseniz değil. Yeni yaşam tarzı. Direnç göstermesini, isyan etmesini, karşı durmasını diyor. Çok beğeniyor ve saygı duyuyorlar. Evet. This is the very important. Hocam. Arkadaşlar
hızlı bir şekilde soruları, hocam sen not alırsan soruları hızlı bir şekilde, let's take because many they are tight. Take two, three questions very quickly. Arkadaşım hızlı bir şekilde yes. Hocam hızlı bir şekilde alalım. Yes. Aha, 5 dakika. Şöyle yapalım. Eğer şeyde olabilir. Kafede otururuz. Orada çay içerken sorusu olan varsa alabiliriz. Çünkü bak hem namaz vakti girdi hem de arkadaşların bazısı çıkması gerekiyor ve kameramanlar bak arkadaş bana nasıl bakıyor. Bir bakışını göster. Tamam oldu. Evet. Arkadaş kahvede soracak. Sen hocam sizi alayım. Buyur hocam. It was a very good speech. Taking first of all, I thought that you are believers. That's a belief. It's an Islamic. You are a Muslim. But you think in your mind is an umbrella of Abrahamic religions. Abrahamic religions are the umbrella for Serdar Türkçe söyle hocam, tercüme etsin Fatih hocam. Yani İbrahimi dinler temelinde bakmak mı istiyor? Bunu bağlayıp Hristiyan teolojisi İslam'a yaklaşacağını mı düşünüyor acaba? Kafasında böyle bir şey mi var? Bu küresel sistemde inananların birlikte mücadele edebileceğine dair bir hissim var. Öyle bir çerçeveye Bu yeni küresel şeye karşı İbrahim'in dinler diyor ya ifadesi. Hayır, onun sebebi diyor. Hele bu dinler bir artı bu yeni sisteme karşı ortak mücadelesi değil mi? Birleşebilir mi? You keep mentioning Ibrahimi beliefs. Sorry, ne? Buyur. Hocam söyle. Bitti mi soru? Ne oldu? Sordu hocam. Tamam. Sen ne yapayım mı? Yap. Okay, he says you kept saying a few times that Ibrahimi beliefs. You're saying that, are you aiming that the Ibrahimi beliefs should get together and fight against the world? Well, I didn't say that, but is that the question? Yeah, it is the question. That's what I understood. Yeah. I mean, he understands what I'm saying. He can correct me if I'm wrong. Onu hissediyorum. He said, I feel that you aim in that sort of, you creating that sort of ground for fighting against the world system. Is that, he wants to know, am I right or wrong? He knows, he speaks English, so he understands my question. I think on blogging theology, that's not my agenda. On blogging theology, I'm looking to raise knowledge and understanding of the Abrahamic faiths. Yeah. Benim o blogda amacım din değil diyor, öyle bir iddiam yok. Sadece İbrahim'i dinler konusunda bilinirliğe, farkındalığı artırmak istiyorum. So it's not a dawah channel in that sense. Dava işi değil explicitly, but yes, there is my own perspective is there, obviously. Ama diyor öyle bir doğruluk payında var. Evet. But personally, in terms of my own personal views, that's something else, and that's not blogging theology. I'm slightly more radical than that, and I would, I want Islam to be strong in this world, to be able to stand up to the pressures and challenges against it. I want that. I don't want to see Islam go the way of the Christians. I just don't want that. Because what's the point? Yani İbrahim'i dinler derken bunu söyledim ama İslam için diyor daha güçlü olmasını, buna direnmesini, karşı durmasını istiyor. Why I ask this question? Because in September 11 and Charlie Hebdo problems, 2 times. The first I was in New York, 2001, and secondly 2013-14 I was in Paris. So I saw what is the problem. This is a global political problem. As NATO says 90s, in England also they say this. Now new problem is Islamic radicalism. So after this, in 30 years, all North Africa and other Islamic countries like Europe, there's a big problems about the countries, societies, and Islamic revolution, and some uncles, some similar things. So today, also this problem is going on. So can we solve this as a theological or political? And there's Islamophobia, some society problems. So I want to connect that in your mind actually. I want to understand it. So we can go on with the other side. Evet. Soruluklar
Aleyküm. Ayağa kalk kardeşim, seni görelim yakışıklı kardeşim. Ha. Aleyküm selam. Islam, good to see you here in person. Well, I'll not get into theology very briefly. For us, this generation, you embrace Islam, alhamdulillah. And you talked about the idea of long theology is to create, to produce knowledge. Can you tell us, point to specific challenges that you see in the Muslim society that we are unable to tell the story of Islam? Can you point to a few those challenges that you see there is wide? That's why a new Muslim is telling us that I am here creating knowledge, producing knowledge about Islam. I want Islam to be spread. Türkçesini sen sonra... Hocam sen... I'm just saying that in my impression over the last 5, 10 years, whatever, that the quality of dawah, especially in Britain, has increased hugely. It's improved. I mentioned Hamza Zoltzis already as an example of that. He's in Turkey at the moment. Yeah. There are many other examples I could give. And so the older, in the 1990s apparently, it was before my time, but dawah was quite harsh, aggressive, and put people off. But now it's much more sophisticated intellectually, but also it's more humane. It's more about understanding of the other person, and rather than attacking them because they're kuffar or Christians or whatever. Yeah. So I think there's been a huge improvement in dawah, and that means the quality of Muslims hopefully will increase as well, because you'll get people who are really communicating the sunnah of the Prophet, on him be peace, as well. And that's really positive, and many people have said this, and I think it's very true. 20-30 sene önce diyor davayla ilgili uğraşan insanların yöntemleri de bugünkü yöntemleri birbirinden çok farklı. Şu an işte isimler söyledim, duyduğumuz isimleri. Onların yani kalite demek istemiyorum da bilgi seviyeleri ya da... Yok, kalite de arttı hocam. Ya işte herkes yani adam zamanında... Eskiden köylüydü adam, oraya giden Anadolu'daki adam. İslam'ı bilmiyor, şimdi giden biraz daha entelektüel yani. Entelektüel seviyeleri şu an daha farklı olduğu için daha kolay, daha reachable. Evet. Evet. Daha kolay ulaşıyoruz insanlara çünkü daha entelektüel, daha bilgili, hani saldıralım, işte anlatalım, sert gidelim öyle değil, yumuşak dille, yumuşak yüzle, yumuşak üsluplarla, yöntemlerle daha bilgili, daha entelektüel. Daha başarılıyız şu an. Evet. Arkadaşım senin sorunu alın bitirelim. Öyle mi? Tamam, sorunu çal. Şöyle bence. Bir şey diyeceğim ama konuyu bitireyim. Şimdi bir yere seminere gittiğiniz zaman o kişiyle ilgili mutlaka bir araştırma yapın ve soruları o alanda sormaya çalışın. Birincisi bu. İkincisi, mesela blogging teoloji diye, teoloji dediğiniz zaman belli. Teoloji, din alanı, Tanrı ile ilgili alan. Ve bu alanla ilgili başta da konuştu. Benim alanım bu ve bu alanla ilgili ben röportajlar yapıyorum, yayınlıyorum. Fakat bizim aklımız Türkiye'de genelde politik çalıştığı için soruların %60'ı 80'i politik geldi. Bu politize bir toplumu, yani anlamanız açısından politize olmuş bir aklın tezahürü. Yani çok ilginç. Onun için teoloji mesela güzel örnekler verdi. Beni bugün en çok, belki üzerine en çok konuşmamız gereken 3 tane şey var. Röportajlarda dedi ki, bir, Avrupa'daki en üst düzey, özellikle Londra'da, Oxford'da, Yale Üniversitesi'ndekilerin birçoğu artık İsa'nın Tanrı olmadığını, onun da bir insan olduğuna inanıyor. Bu büyük bir şey. Sizin için basit gelebilir ama Batılılar için çok büyük. İkincisi, Hz. Muhammed'in de peygamber olduğunu artık kabul ediyorlar. Bu da önemli. Üçüncüsü, benim Müslüman olmama vesile olan şey diyor, bu çok önemli. Müslümanlar açısından da utanç verici bir şey. Bunu yani bu kadar zengini var. 2 milyar nüfusluk bir Müslüman kitle var. Mustafa Akkat dışında henüz peygamberle ilgili bir film adam gibi yapılmadı. İkincisi, biz hep övünürüz. İşte
Peygamberle ilgili kusura bakmayın, İngilizce'de bir tane Müslüman düşünürün adam gibi kitabı yok. Biz yine sonradan Müslüman olmuşların peygamberle ilgili kitaplarını Türkçe okuyor. Mesela Türkçe'de en çok okunan Hazreti Peygamber kitabı kimin? Martin Luther. Bu yani Martin Luther önemli bir şey fakat Müslümanlar açısından neden? Demek ki peygamberinizi anlatamıyorsunuz kardeşim. Bu önemli bir şey. Burada verdiği önemli. Ama biz ne yapıyoruz? Dikkat et sorusu hep politik alandan çıkın. Çünkü politik alandan çıktığınız anda bilgiye ulaşırsınız, fikre ulaşırsınız. Daha yükselirsiniz. Bu sosyoloji, felsefeyi, teoloji bunlar hep iç içedir. Bizim Türkiye'de felsefeyi okuyan diyor ki Tanrı'dan uzak durun. Felsefeyi bilmen seni Tanrı'dan uzaklaştırmaz. Felsefeyi iyi şekilde bil. Sosyolojiyi bilmen seni dinden uzaklaştırmaz. Bu ancak çok cahil insanların konuştuğu bir alan. Bu çok güzel, hakikaten çok önemli bilgilerdi. Zikrettiği bilim içinden çok önemli. Yani ben onu zaten Blogging Teoloji'yi mutlaka oradaki röportajları izleyin. Hatta üye olun. Takip edin oradaki röportajları. Orada yaptığı şeyler, seminerler teolojik. Ve İbrahim'i dinler. Mesela yine biz İbrahim'i dinler kavramı Müslümanlara ait bir kavramdır. Kur'an'ın ortaya koyduğu, Hristiyanlığın, Yahudiliğin kabul etmediğim. Çünkü Müslümanlık bunun içinde zikretmez. Sen Hristiyan'a arkadaşım güzel bir örnek verdi. Sabilikte. Birçoğu bilmez Müslümanlar. Sabiliğin de 4. İbrahim'i şeyler içinde olduğunu falan. Hatta bazı İslam alimlerine göre Zerdüştlük'te Hazreti Ömer'in sözünden dolayı. Hazreti Ali'nin de Hazreti Ömer'in de sözü var mesela bu konuda. Zerdüştlük de 5. oluyor aslında bu yönüyle baktığında. Biraz dinler tarihi, biraz İslam'ı iyi bilmeli. Çünkü sen diğer dindeki insanlara buradan bilgi verebilirsin. Şimdi bizimkiler politik düşündüğü için sen Hristiyanlıkla, Yahudilikle İslam'ı birleştirmek mi istiyorsun diye böyle bir anlayış yok. Buraya katılan bütün dostlara, arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Özellikle Paul Williams'a. Thanks a lot. Thank you very much. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hakikaten benim için çok istifade edici bir şeydi. Blogging Teoloji mutlaka takip edin, inceleyin. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bu kadar bir zaman ayırdınız ve geldiniz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.